Tarih boyunca büyük imparatorluklar, genellikle büyük fatihlerle özdeşleşir. Ancak, bu devasa yapıların temelinde çoğu zaman adını tarihin satır aralarına gizleyen kurucular yatar. Osman Gazi, tam da böyle bir figürdür. Ne bir hükümdarlık tacı, ne de altın tahtı vardı. Ama onun adıyla anılacak bir devlet, 600 yıl boyunca 3 kıtaya hükmedecekti. Bugün, Osmanlı İmparatorluğu'nu tüm detayları ile kuruluştan yıkılışa inceleyeceğimiz uzun soluklu yeni bir seriye başlıyoruz. Osmanlı Devleti'nin kurucusu kabul edilen Osman Gazi'nin hayatını, siyasi vizyonunu, dini ve kültürel etkilerini ve devletleşme sürecini tarihsel kaynaklar ışığında ele alıyoruz. 13. yüzyılın sonları, Anadolu'nun siyasi yapısında büyük dönüşümlerin yaşandığı bir dönemdir. Selçuklu Sultanlığı zayıflamış, Moğol istilasıyla birlikte merkezi otorite neredeyse tamamen çözülmüştür. Moğol sınırındaki Türkmen beyleri batıya göç etmiştir. Bu boşluk, özellikle Batı Anadolu'da uç beyleri olarak adlandırılan küçük Türkmen beylerinin güç kazanmasına neden olur. İşte bu uç bölgelerinden biri olan Söğüt ve Domaniç Havzası, Türkmen lider olan Ertuğrul Gazi'nin idaresindedir. Oğullarından biri ise kısa süre içinde bu küçük beylikten büyük bir devlet çıkaracaktır. Osman Gazi. Tarihçilerin kutbu Halil İnalcık, bu olayı şöyle anlatır. Osmanlı Beyliği, bir Türkmen aşiretinin Bizans sınırındaki uçta, siyasi ve ekonomik fırsatlardan ustaca yararlanarak geliştiği bir frontiyer hareketidir. Halil İnalcık, Osmanlıların kayı boyundan geldiği iddiasını tarihi değil, siyasi bir amaçla ortaya atılmış bir meşruiyet anlatısı olarak değerlendirir. Osman Gazi zamanındaki kaynaklarda kayı adına dair hiçbir iz yoktur. Kayı menşei ilk kez 15. yüzyılda yazılmış Osmanlı tarihçilerinde belirir. İnalcık'a göre bu, Osmanlı hanedanının meşru ve soylu bir geçmişe sahip olduğunu göstermek için sonradan inşa edilmiş bir söylentidir. Halil İnalcık'a göre Osmanlılar, Batı Anadolu'ya Horasan, Azerbaycan üzerinden göç etmiş bir Oğuz, yani Türkmen aşiretidir. Yarı göçebe, savaşçı ve İslamlaşmış bir toplum yapısına sahiptir. Bu aşiret, Türkmen dervişleri, ahiler ve şeyhlerle iç içe bir dini ve sosyal çevrede gelişmiştir. Osman Bey'in doğum tarihi kesin olmamakla birlikte, tarihçiler genellikle 1258 yılını kabul ederler. Babası Ertuğrul Gazi, annesi Hayme Ana'dır. Bu aşiret, Selçuklu yönetimi altında uçlara yerleştirilmiş, Bizans sınırında Gaza faaliyetlerinde bulunan bir yapıya sahiptir. Osman Bey'in ilk eşi Malhun Hatun'dur. İkinci eşi Şeyh Edebali'nin kızı Rabia'dır. Orhan, Alaeddin, Pazarlu, Çoban, Hamit ve Melik olmak üzere 6 oğlu ve Fatma adında bir kızı vardır. Osman Gazi'nin hayatı hakkında en önemli bilgiler, başta Aşık Paşazade, Neşri, Oruç Bey, İbn Kemal ve daha sonra Naima gibi Osmanlı tarihçilerine dayanır. Ancak bu kaynaklar, çoğu zaman efsanevi unsurlarla tarihsel gerçekleri iç içe geçirmiştir. Buna rağmen, Osman Gazi'nin liderlik vasfı, askeri başarısı ve stratejik vizyonu konusunda tarihçiler hemfikirdir. Osman Gazi'nin siyasi yükselişinde yalnızca kılıç değil, manevi destek de önemli bir rol oynamıştır. Bu bağlamda Şeyh Edebali ile kurduğu ilişki dikkat çekicidir. Edebali, hem dönemin önde gelen dini önderlerinden biridir, hem de Osman Gazi'nin kayınpederidir. Rivayete göre, Osman Gazi, bir gece Şeyh Edebali'nin evinde misafir kalır. Edebali'nin kitaplarını okur, sohbet eder ve geceyi orada geçirir. O gece gördüğü rüyayı ertesi sabah Edebali'ye anlatır. Rüyamda, göğsümden çıkan bir hilal, Edebali'nin göğsüne giriyordu. Sonra Edebali'nin göğsünden bir ağaç yükseldi. Bu ağaç kısa sürede büyüyüp serpildi, dalları gökleri sardı. Gölgesiyle bütün dünyayı kuşattı. Dağlar, ırmaklar, şehirler bu ağacın etrafında yer aldı. Yaprakları kılıç gibiydi. Her dalın ucunda bir sancak dalgalanıyordu. Osman Sabah bu rüyayı heyecanla anlatır. Şeyh Edebali ise büyük bir sükunetle şu yorumu yapar. Ey Osman, müjdeler olsun. Hak Teâlâ sana ve senin soyuna hükümranlık verdi. Bu rüya senin neslinden bir devletin yükseleceğini gösterir. O devlet yeryüzüne adalet dağıtacaktır. Kızımı da sana nikahlıyorum. Bu anlatı,
İleride Osmanlı'nın hükümdarlık anlayışında merkezi bir yer tutacak olan Kut anlayışının erken bir izidir. 1280'ler siyasi açıdan çok çalkantılı bir dönemdi. Selçuklu Devleti zayıflamış, Anadolu'da çeşitli uç beyleri ve Türkmen gruplar bölgesel güçler olarak ortaya çıkmıştı. Bizans, Batı Anadolu'da hakimiyetini korumaya çalışıyordu ama savunması zayıftı. Kulucahisar, Bursa'nın güneydoğusunda, stratejik önemi yüksek, küçük bir Bizans kalesi ve karakoluydu. Burası üzerinden çevredeki geçitler kontrol ediliyordu. Buranın fethedilmesi, Bizans'a bir gözdağı verecekti. Osman Gazi henüz bağımsız bir bey değil, Selçuklu Sultanı'nın resmi yetkilisi olarak sınırda görev yapan bir uçbeyiydi. Kendi gücünü artırmak, çevresindeki Türkmen aşiretlerini birleştirmek istiyordu. Hedeflerinden biri, Bizans sınırındaki kaleleri ele geçirerek bölgesel güç olarak tanınmaktı. Osman Gazi, yanında birkaç yüz kişilik Sadık Alp grubuyla hazırlık yaptı. Fetihten önce bölgeyi istihbaratla değerlendirdi. Kalenin zayıf noktalarını ve garnizonun durumu tespit edildi. Fetihten önce kaleye düzenli bir kuşatma veya uzun bir savaş yapılmadı. Aksine ani ve planlı bir saldırı ile kaleyi ele geçirmek hedeflendi. Rivayetlere göre Osman Gazi, gece baskını yaparak kaleyi sürpriz şekilde ele geçirdi. Bazı kaynaklarda, kalenin zayıf savunması ve garnizonun hazırlıksızlığı sayesinde kan dökülmeden fetih gerçekleştiği anlatılır. Fetihten sonra kalede ilk Osmanlı askeri yönetimi kuruldu. Kaleye subaşı ve dizdar atandı. Kulucahisar çevresine Türkmen aileleri yerleştirildi. Böylece bölgenin Türk nüfusuyla dolması ve kontrolün sağlamlaşması sağlandı. Osman Gazi'nin politikası, dönemin dini ve sosyal anlayışına uygun şekilde gaza kavramı etrafında şekillenmiştir. Bu kavram, hem Bizans'a karşı yürütülen savaşları meşrulaştırmakta, hem de çevresindeki Türkmen beylerinin desteğini almakta etkili olmuştur. İlk önemli fetihleri arasında Kulacahisar, Karacahisar, İnegöl, Yenişehir gibi küçük Bizans kaleleri yer alır. Bu fetihler sayesinde Osman Gazi sadece toprak değil, aynı zamanda idari deneyim ve halk desteği kazanır. Osman Gazi, ilk yıllarında diğer uç beyleri gibi, Bizans sınırında savaşan bir alp gibiydi. Kaynaklardan Bizans tarihçisi Pakimeres, onun Kastamonu'daki uç beyleri gibi hareket ettiğini yazar. Yani en ön saflarda savaşan bir liderdi. Osman Gazi, Eskişehir civarında yaşarken, orada Karacahisar adlı yüksek bir tepede bir Bizans tekfuru vardı. İkinci önemli tekfur ise Bilecik'teydi. Bu iki kale, eskiden beri Bizans'ı Selçuklu akınlarına karşı korumak için kurulmuştu. Bu bölgedeki tekfurlar zamanla zayıflayıp Selçuklu Sultanı'na vergi veren beyler haline geldiler. Bu yüzden kimse bu kalelere saldırmayı düşünmüyordu. Çünkü bu kaleler Selçuklu'ya bağlıydı. Onlara saldırmak Selçuklu'ya isyan sayılırdı. Karacahisar tekfuru güçlenmeye başlayan Osman Gazi'yi siyasal anlamda tehdit ediyordu. Osman Gazi, bir bahane bularak Karacahisar'ı fethetmeye karar verdi. Bunu yaparak aslında Selçuklu'ya da başkaldırmış oldu. Sonunda Karacahisar'ı fethetti ve orayı ilk başkent yaptı. Müslüman halk buraya yerleşti ve şehir İslam şehri haline geldi. Osman Gazi, Karacahisar'a kadı atamak istedi. Tursun Fakih adında bir din adamına kadı olmasını teklif etti. Ancak Tursun Fakih şöyle dedi: "Sen kadı atayamazsın. Çünkü sen Selçuklu Sultanı değilsin. Bu yetki yalnızca sultana aittir." Bunun üzerine Osman Gazi şu cevabı verdi: "Ben artık kağanım. Bu toprakları fethettim, bu yetkiye sahibim." Bu konuşmamın kesinliği tam olarak doğrulanamaz. Burada asıl anlatılmak istenen, Osman Gazi, kendi otoritesini kurmaya başlamıştı ve artık bir beyliğin başındaydı. Osman Gazi, Karacahisar ve Kulucahisar gibi küçük kaleleri aldıktan sonra, daha büyük hedeflere yöneldi. Sırada İnegöl Kalesi vardı. Klasik kurnaz taktiğini uyguladı. Kaleyi kuşattı. Erzak ve takviye girişlerini kesti. Kuşatma sırasında Osmanlı ordusunda büyük bir disiplin ve dayanışma vardı. Osman Gazi'nin önemli komutanlarından biri, çoğu kaynakta yeğeni olarak gösterilen Bayhoca,
bu savaşta kahramanca savaştı ve şehit düştü. Bay Hoca'nın ölümü Osman Gazi ve ordusunda büyük bir üzüntüye neden oldu. Ancak aynı zamanda mücadeleyi daha da kararlı hale getirdi. Kuşatma boyunca Bizans tarafı içten içe eriyor. Yardımın geç gelmesi ve kuşatma şartları kaleyi zor durumda bırakıyordu. Uzun süren kuşatma sonucunda İnegöl garnizonu direnemedi ve kale Osmanlıların eline geçti. Kaynaklarda kesin kuşatma süresi belirtilmese de yaklaşık 2 yıl civarında sürdüğü tahmin edilir. Osman Gazi, Yarhisar ve Bilecik kalelerini gözüne kestirmişti. Bu kaleler hala Bizans tekfurlarının elindeydi. Ama güçleri zayıflamıştı. Osman Bey'i durdurmaları gerekiyordu. Bir savaşla baş edemeyeceklerini anlayan tekfurlar, başka bir yol denemeye karar verdiler. Zehir ve hile. Yarhisar tekfuru, kızını evlendirmeye karar verdi. Komşu tekfurlar ve dostları bu büyük düğüne davet edildiler. Ancak asıl plan Osman Gazi'yi davet edip tuzağa düşürmekti. Bunu doğrudan söylemeye cesaret edemedikleri için, Mihal, yani daha sonra Müslüman olup Köse Mihal olacak kişi aracılığıyla Osman Gazi'ye düğün daveti gönderdiler. Aşık Paşazade'nin nakline göre, Bilecik tekfuru, Mihal'i Osman Gazi'ye pek çok altın, gümüş ve armanla gönderdi. Osman Gazi de bu hediyeleri kabul etti ve Mihal'e şöyle dedi: "Kardeşim Mihal Bey, tekfura benden selam eyle. Düğününe geleceğim, lakin konuklarım çoktur, hanımlarım da var. Onları Bilecik'te konuk eylesin." Osman Gazi, hanımlarını göndermek bahanesiyle bir kervan hazırlattı. Ama bu kervanın içinde gerçek kadınlar değil, kadın kılığına girmiş gaziler vardı. Birçok gazinin başlarını örterek hanım elbiseleri giydirdi. Sonra da, "Hanımlarımızı utandırmamak için onları ayrı yere konuk ediniz," dedi. Osman Gazi ayrıca öküzleri götürenlerle karar verdi. Kılıçlarını öküz yüklerine gizleyip akşam karanlığında Hisar'a girdiler. Bilecik halkı bu misafirleri saygıyla karşıladı. Onları sarayda misafir edeceklerdi. Ama ne olduysa, o gece oldu. Osman Gazi, düğün hediyeleri ve adamlarıyla yola çıktı. Düğün için büyükçe bir kervan hazırlattı. İçinde hediyeler, çalgıcılar, süs eşyaları vardı. Ama bu kervanın içi silahlı Türkmen alpleriyle doluydu. Silahlar eşyaların arasına gizlenmişti. Osman Gazi, küçük bir mahiyetle düğün için Yarhisar'a gitmişti. Mihal de yanındaydı. Düğün şenliği başlamış, şaraplar akıyor, oyunlar oynanıyordu. Fakat tam o sırada Osman Gazi atına bindi. Mihal de bindi. "Türk kaçtı," diye bağırıştılar. Osman Gazi ve adamları kaleden dışarı çıkarken, içerideki Türkmen alpleri harekete geçti. Kadın kılığına girmiş gaziler kılıçlarını çıkardı. Bilecik tekfurunun ailesi ve muhafızları esir edildi. Aynı anda Yarhisar'da da plan işliyordu. Osman Gazi ve gazileri, düğün eğlencesinin ortasında harekete geçti. Yarhisar tekfuru öldürüldü. Kaleyi savunanlar da etkisiz hale getirildi. Aşık Paşazade şöyle yazar: "Gaziler izin istediler. İzin verilince Hisar'a girip tekfurunu öldürdüler. Böylece Yarhisar'ı ve Bilecik'i birden aldılar." Bu olay, Osmanlı tarihinin en meşhur mekri harp, yani savaş hilesi örneklerinden biridir. Yarhisar tekfurunun bir kızı vardı. Bazı kaynaklara göre bu kız düğün bahanesiyle Osman Gazi'nin önüne getirilmişti. Ama plan tersine döndü. Osman Gazi, kızı oğlu Orhan Gazi'ye nikahladı. Bu evlilikten Fatma Hatun adlı bir kız çocuğu doğdu. Osman Gazi, bu 4 kaleyi, yani Karacahisar, Bilecik, Yarhisar, Yenişehir kalelerini fethedince artık Bizans sınırına dayandı. Bu bölgede Uç adı verilen bir sınır bölgesi oluşturdu. Bu uç merkezi, Bizans'ın eski şehirlerinden biri olan Yenişehir oldu. Türkler, fethettikleri Hristiyan şehirlerinin içine genellikle yerleşmezlerdi. Onun yerine, şehir yakınında yeni bir Türk şehri kurarlardı. Bu nedenle buraya da Yenişehir adı verildi. Osman Gazi, ailesini Bilecik'te bıraktı. Ama yeni merkezi Yenişehir yaptı. Buradan hareketle Bitinya bölgesinin büyük Bizans şehirlerine karşı doğrudan saldırılara başladı. Yenişehir Osmanlı'nın ikinci payitahtıydı. 1. Murat zamanında dahi burada sultanın büyük düğünler yaptığı, Cenevizlilerle 1387 anlaşmasını yaptığı bilinir.
Bu dönemde sadece Osman Gazi değil, diğer Anadolu beyleri de Bizans'a karşı harekete geçmişti. Örneğin Aydınoğulları, Ayasoluğu, yani bugünkü Selçuk'u fethetti. Aynı zamanda Anadolu siyasi olarak çok karışıktı. İlhanlı komutanı Sülemiş gibi bazı kişiler isyan etmişti. Bu karışıklıktan yararlanan Osman Gazi ve diğer beyler fırsat bulup fetihler yaptılar. Osman Gazi'nin asıl hedefi İznik'ti. Çünkü İznik, Bizans'ın ikinci payitahtıydı. Birgi ve Efes gibi önemli Bizans şehirleri bir bir düşüyordu. Osman Gazi de bunu değerlendirmek istiyordu. Aynı zamanda Hristiyanlık için çok kutsal bir şehirdi. Çünkü birçok konsül orada yapılmıştı. Bu bilgiyi bize Osmanlı tarihçisi Aşık Paşazade veriyor. Aşık Paşazade'nin kitabı çok sonra yazılmış olsa da dayandığı kaynak çok eski. Orhan Gazi'nin imamı İshak Fakih ve onun oğlu Yahşi Fakih. Onun yazdıklarını da Aşık Paşazade okuyup aktarıyor. Yani bu bilgiler Orhan Gazi'nin çevresindeki insanlardan ve onların anlattıklarından Aşık Paşazade aracılığı ile günümüze kadar ulaşıyor. 1302'de Osman Gazi İznik'i kuşattı ancak fethedemedi. O zamanlarda top yoktu, herhangi bir hücum söz konusu değildi. Bundan dolayı Osman Bey kurnaz bir politika izliyordu. Şehri kuşatıyor, halka zarar vermeyip himayesine alıyordu. Bir süre sonra komutanlar açlıktan dolayı teslim olmak zorunda kalıyorlardı. Fethettiği bölgedeki halka, ailelerine, yaşayışlarına ve dinlerine karışmıyordu. Sadece bir iki büyük kiliseyi camiye çevirip ezan okurlardı. Bu, bir gelenek haline dönüşecekti. İznik'e 2 kule inşa etti. Bu kulelerden biri Dıraz Ali Kulesi'dir. Bugün İznik'e giderseniz, şehrin 3-4 kilometre dışında bir Dıraz Ali köyü bulursunuz. Osman Gazi, İznik'i kuşattığında, bu durum İstanbul'da büyük bir panik yarattı. İznikliler, yardım gelmezse şehri teslim edeceğiz diyordu. Bu olay Bizans tarihçisi Pakimeres tarafından detaylıca anlatılmıştır. Ancak Aşık Paşazade bu bilgiyi aktarmaz, çünkü İznik alınamamıştır. Bizans İmparatoru II. Andronikos, İznik'i kurtarmak için Muzolon komutasında 2000 kişilik bir ordu gönderdi. Bu ordunun içinde alanlar, yani Kafkas kökenli paralı askerler ve yerel askerler vardı. Osman Gazi, Bizans ordusunun yaklaştığını haber alınca Türkmen güçlerini topladı. Özellikle Karasi, Saruhan ve Menteşe beyliklerinden gelen gönüllü savaşçılar, Osman Gazi'nin etrafında toplandı. Bu ordu, klasik Türkmen süvari taktiğiyle donatılmıştı. Hafif zırhlı, hızlı ve vur-kaç yöntemine dayalı. Bizans askerleri İznik'e Bağdat yolu üzerinden girmeyi planlıyorlardı. Fakat Osman Gazi, bu orduyu İznik'e varmadan önce Hersek dilinde, yani Yalakova'da karşıladı. 27 Temmuz 1302'de burada Baphus Savaşı yapıldı. Sayıca kalabalık olan Bizans ordusu, ağır teçhizatlıydı. Ancak Osmanlı ordusu manevra üstünlüğüne sahipti. Türkmenler, dar alanlara çekip Bizans ordusunu parçalara ayırdı. Özellikle atlı okçuların hareketliliği ve birlikler arasındaki hızlı koordinasyon, Bizans ordusunun panik yaşamasına yol açtı. Georgios Mouzalon, savaş meydanında tutunamayarak ordusunu geri çekti. Bu çekilme düzensiz bir şekilde gerçekleşti ve Bizans askerleri ağır kayıplar verdi. Osman Gazi Bizans ordusunu yendi. Bizanslı tarihçi Pakimeres, yenilginin sebebini ordu içindeki anlaşmazlıklara bağlar. Bu zaferle birlikte Osman Gazi'nin adı her yerde duyuldu. Ünü Kastamonu'ya, yani Paflagonya'ya kadar yayıldı. Osman Bey bu savaş ile birlikte çevredeki herhangi bir lider konumundan hanedan kurucusu karizmasını kazandı. O dönemde bir devletin kurulması için hanedan olması şarttı. Bundandır ki Osmanlı Devleti'nin kuruluşu bu savaş sonrasına dayandırılır. 27 Temmuz 1302, Osmanlı Hanedanı'nın doğuş tarihi olarak kabul edilir. Bafeus zaferinin ardından gaziler, Bizans topraklarına doğru yoğun bir şekilde yönelmeye başladı. Durumu tehlikeli bulan Bizans İmparatoru II. Andronikos, İlhanlılarla Osmanlılara karşı bir ittifak kurmak istediyse de başarılı olamadı. İttifak kuramayınca, Osmanlılara doğrudan saldırma kararı aldı. Dimbos Muharebesi'nin detayları ağırlıklı olarak sözlü gelenek ve menkıbevi kaynaklara dayanır.
15. yüzyıl tarihçilerinden Aşık Paşazade, bu muharebeyi Koyunhisar'daki Bafeus zaferiyle karıştırmış veya anlatıları harmanlamıştır. 1303 baharında Bizans ordusu, Adranos, Kestel ve Kite gibi yerel garnizonlardan toplanan kuvvetlerle Yenişehir üzerine yürür. Osman Gazi, Yenişehir yolu üzerindeki Dimbos, bugünkü Erdoğan köyü civarında Bizans ordusunu karşılar. Çıkan muharebede Osmanlılar zafer kazandı. Kestel ve Dimbos'un Bizans beyleri öldürüldü. Osman Gazi'nin yeğeni ise şehit düştü. Kite Tekfuru, Lopadion kalesine kaçtı. Osman Gazi, Lopadion önünde köprü başında atını durdurdu ve şu sözleri söyledi. Kite Tekfuru'nu verin. Vermezseniz gölün altından dolaşır, kalenizi başınıza yıkarım. Lopadion halkı, bu tehdit karşısında Tekfur'u teslim eder. Osman Gazi, yeğeninin katili olan Kite Tekfuru'nu kalenin önünde idam ettirir. Bafeus Savaşı'ndan sonra Bizans, Osman Gazi'nin yalnızca kıyılara değil, Bursa Ovası'na doğru da ilerlediğini görünce yeniden müdahaleye karar verdi. Andronikos'un Osman Bey'i durdurması şarttı. Çünkü Bursa, hem ticaret yollarının kavşağında, hem de zengin tarım arazilerinin merkezindeydi. Osman Gazi, bu şehri kuşatmaya başlarsa artık sadece bir akıncı değil, bir devlet kurucusu olurdu. Bizans bunu engellemek istiyordu. Osman Gazi'nin Yenişehir'i üs olarak kullanmaya başlaması, Bursa'daki ve İznik'teki Bizans tekfurları açısından ciddi bir tehditti. Bu gelişme karşısında, Bursa ve çevresindeki Bizans tekfurları, Osman Gazi'nin ilerleyişini durdurmak amacıyla birleştiler ve Osmanlı ordusuna karşı ortak bir sefer düzenlemeye karar verdiler. Andronikos ise bu kez daha geniş bir birlik gönderdi. Ordunun başında bazı kaynaklarda Prens Memnon geçer. Diğer Bizans kaynakları net bir komutan adı vermez. Bu ordu, İznik üzerinden Yenişehir ve Bursa hattına ilerleyerek Osmanlıları püskürtmeyi amaçlıyordu. Bizans ordusu, yerel tekfurların sağladığı destekle birlikte, muhtemelen birkaç bin kişilik bir kuvvetten oluşuyordu. Osman Gazi'nin ordusu ise daha küçük, fakat hareketli ve savaş tecrübesine sahip Türkmen süvarilerinden meydana gelmekteydi. İki ordu Koyunhisar'da, günümüz Yenişehir'de karşılaştılar. Osman Gazi, önce keşif birlikleriyle Bizans'ın ilerleyişini gözlemledi. Atlı birliklerini öncü kuvvet olarak gönderdi. Piyadeler, ormanlık alanlardan dolanarak düşmanın kanatlarına yöneldi. Osmanlı kuvvetleri klasik Türkmen taktiğini uyguladı. Vurkaç, siper ve pusular. Çarpışma oldukça sert geçmiştir. Osmanlı kuvvetleri daha üstün manevra yetenekleri ve yerel coğrafyaya hakimiyetleri sayesinde Bizans ordusunu geri püskürtmeyi başarmışlardır. Savaşın en dramatik anlarından biri, Osman Gazi'nin oğlu Savcı Bey'in şehit düşmesidir. Aşık Paşazade ve Oruç Bey gibi kaynaklar, bu olayı Osmanlı tarihinde kaydedilen ilk şehzade şehitliği olarak kaydeder. Koyunhisar Savaşı, sadece askeri bir zafer değil, aynı zamanda devletleşme sürecinin temel taşlarından biridir. Osman Gazi'nin fethettiği topraklarda sadece askeri değil, siyasal ve hukuki düzen kurmaya başlaması da bu döneme denk gelir. Karacahisar'da kadı tayini, vergilendirme uygulamaları, fethedilen kalelere Türkmen yerleşimleri gibi adımlar, Osmanlı Beyliği'nin artık sadece savaşan bir güç değil, idare eden bir yapı olduğunu göstermektedir. Pakimeres gibi Bizans tarihçileri ise Osman Gazi'yi artık akıncı bir lider değil, bağımsız bir siyasi figür olarak değerlendirmeye başlamışlardır. ...1304 ve 1305 yıllarında Sakarya bölgesine iki ayrı sefer yaptı. Bu seferlerde Geyve, Lefke ve Mekece fethedildi. Bu yerler neden önemliydi? Çünkü bu bölgeler, İznik'e doğudan ve kuzeyden ulaşan yolların üstündeydi. Osman Gazi bu bölgeleri alarak İznik'i dış dünyadan izole etmek, yani kuşatma için hazırlık yapmak istiyordu. Osman Gazi ilk Sakarya seferine katılmıştı ancak ikincisine oğlu Orhan Bey'i ve Köse Mihal ve Akçakoca gibi tecrübeli komutanlarla birlikte gönderdi. Akhisar karargah yapıldı. Osman Gazi, Orhan'a şöyle bir görev verdi. Benim 1304'te alamadığım iki önemli kaleyi sen al, Karaçepüç ve Karatigin. Karatigin Kalesi, İznik'in 4 kilometre doğusunda bulunurdu. Bu kalenin bu kadar önemli olmasının sebebi antik Roma su kaynaklarıyla şehri besleyen su yollarının buradan geçiyor oluşuydu.
Karaçepiç Kalesi ise, İznik ile Bursa dolaylarını birbirine bağlayan Geyve üzerinden gelen tahkim yollarına hakim konumdaydı. Böylece buradaki kalenin ele geçirilmesi, İznik'in hem kuşatması hem de gerideki savunma hattının güvenliği açısından kritik önemdeydi. Bu iki kalenin fethiyle Osmanlı, İznik'i bilgi akışı, su beslenmesi ve lojistik açısından izole ederken, aynı zamanda bölgedeki Bizans unsurlarını da etkisiz hale getirdi. İznik'te yaptığı gibi, Osman Gazi Bursa'yı da aç bırakmak istiyordu. Bunun için Bursa'nın iki farklı yönüne kuleler yaptırdı. Kuzeydeki kule, bugünkü Çobanbey Türbesi'nin olduğu yere yapıldı. Oraya balabancık yerleştirildi. Güneydeki kule ise, Kükürtlü bölgesine yapıldı. Buraya da Aktimur kumandan olarak gönderildi. O dönemde Osman Gazi'nin kendi mimarları yoktu. Rum taş ustalarıyla işbirliği yaptı. Bugün bu kulelerin bazı kalıntıları hala duruyor. Kuleler büyük değildi. İçlerine 40 ila 100 kişi sığabilecek kadar küçük ama etkili yapılardı. Bu iki kule sayesinde Bursa'nın dışarıyla bağlantısı kesildi. Şehre yiyecek ve yardım girişi engellendi. Kuşatma çok uzun sürdü. 23 yıl boyunca Bursa abluka altındaydı. Bu bilgiyi İbn Battuta da eserinde belirtir. Şehir, 1326 yılında Orhan Bey zamanında teslim oldu. Osman Gazi, ömrünün son yıllarında hastalanmış ve aktif yöneticiliği oğluna, Orhan Gazi'ye bırakmıştır. Bursa'nın fethinden kısa bir süre sonra vefat etmiştir. Tarih kesin olarak bilinmese de, 1326 olarak kabul edilir. Rivayete göre, ölüm döşeğindeyken şöyle demiştir. Evladım, sakın ola ki halkına zulmetmeyesin. Çünkü zulüm, devleti yıkar. Adalet üzere ol, hakka sarıl. Osman Gazi'nin naaşı, vasiyeti üzerine Bursa'daki Gümüşlü Kümbet'e, Bursa'nın fethi sonrası türbeye dönüştürülen Bizans şapeline defnedildi. Osman Gazi döneminde devlet yapısı şu şekildeydi. Faaliyetler sadece askeri olmuyordu. Ele geçirdiği bölgelerde yeni bir düzen kuruyor. Kadılar ve imamlar atayıp pazar yerleri kuruyordu. Yani sosyal ve dini düzeni oluşturuyordu. Vergi sistemi de kurmuştu. Halktan öşür vergisi alarak düzenli gelir elde etti. Dirlik sistemiyle toprak gelirleri askerlere verildi. Böylece tımarlara dayalı ordu düzeni de oluşmaya başladı. Ordusu ise Alplerden oluşuyordu. Alp kelime anlamı olarak cesur, yiğit, kahraman anlamına gelir. Alp teşkilatı, hem savaşçı hem de ahlaki değerlere sahip kişilerden oluşuyordu. İslamiyet'in kabulünden sonra Gazi'nin unvanını kullanmaya başlamışlardı. Din adamlarına ve şeyhlere bağlılıkları vardı. Osman Gazi'nin Şeyh Edebali ile olan yakınlığı bundandır. Tüm bu süreç, küçük bir beylikten kurumsal bir yapıya evrilen bir devletin habercisiydi. Bunun yanı sıra, kendi adına sikke bastırıp bastırmadığına dair görüş ayrılıkları bulunur. Geleneksel tarih anlayışı, Osmanlı'da ilk sikkelerin Orhan Gazi zamanında bastırıldığını ileri sürerken, son yıllarda yapılan numizmatik araştırmalar bu görüşü değiştirmiştir. Kaynaklara göre, ilk sikke Söğüt'te, 1300 senesinde bastırılmıştır. Üzerinde Söğüt Darphane adı bulunur. Bir yıl sonra Yenişehir'de ikinci sikkeyi bastırmıştır. Daha kaliteli hatlarla ve üstünde Yenişar, yani Yenişehir, ibaresiyle dikkat çeker. Farklı bir ustanın kalıbıyla bastığı için kalite artışı ve yerel bir darphane tesisinin varlığı düşünülür. Üçüncü sikke, Katar, Doha Müzesi'nde bulunmuştur. Alman numizmat, Rolf Ehlert'in katalogunda tanıtılan ve Doha İslam Eserleri Müzesi'nde bulunduğu belirtilen bu sikke, ilk iki sikkeye benzer ama tarih ve darphane adıyla farklılıkları vardır. Ancak bu sikkelerde kayı boyuna ait herhangi bir sembol ya da damga yer almamaktadır. Osman Gazi döneminde boy aidiyetinden çok, dini meşruiyet ön plandaydı. Bu nedenle sikkelerde genellikle İslami ifadeler tercih edilmiştir. Kayı damgası ise, daha çok 19. yüzyılda, özellikle 2. Abdülhamit döneminde Osmanlı hanedanının kökenini meşrulaştırmak amacıyla ön plana çıkarılmıştır. Osman Bey döneminde, halen bir uç beyliği modeli vardı. Ancak onun asıl mirası, bir uç beyliğinden doğup, yüzyıllarca dünya tarihine yön verecek bir imparatorluktu. Osman Bey'in kurduğu temeller üzerine yükselecek büyük bir devletin ilk gerçek mimarı ise oğlu olacaktı. Bursa'yı fethederek, Osmanlı'yı şehirli ve kurumsal bir devlete dönüştüren, vizyon sahibi Orhan Gazi.
Bir sonraki videoda sadece bir beyliğin değil, koca bir imparatorluğun ruhunu şekillendiren bu büyük ismi daha yakından tanıyacağız.